Merhabalar. İngilizce kelime dağarcığınızı genişletmek için çıktığımız bu keyifli yolculuğa hoş geldiniz. Bugün yine 5 yeni kelimeyi birlikte keşfedeceğiz. Merhabalar. Amacımız sadece bu kelimelerin anlamlarını öğrenmek değil aslında. Onları hafızanıza böyle kolayca, kalıcı bir şekilde yerleştirmek. Bunun için de çok etkili bir yöntem kullanıyoruz biliyorsunuz. Zihin sarayı. Evet. Kelimeleri canlı hikayelerle, tanıdık mekanlarla eşleştiriyoruz. Evet, beynimizin doğal öğrenme şekli bu aslında. Görselleştirme. Aynen öyle. Kelimeler böyle soyut kalmıyor. Zihninizde canlanan somut anılara dönüşüyor. Bu çok daha kalıcı oluyor. Eğer dil öğrenmenin bu keyifli ve etkili yolunu seviyorsanız, gelecekteki keşiflerimizi de kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz belki. Böylece yeni kelime maceralarımızdan hemen haberdar olursunuz. Kesinlikle. Evet, bugünkü hedefimiz İngilizce'de sıkça karşımıza çıkan şu 5 kelime. Carry, cause, certain, chance ve change. Her birini İstanbul'un böyle hepimizin bildiği köşelerinde geçen akılda kalıcı hikayelerle zihnimize işlemeyi planlıyoruz. Güzel. Bu yöntem, yani yeni bilgiyi bildiğimiz bir yere bağlamak, hatırlamayı acayip kolaylaştırıyor. Kesinlikle öyle. Hikayelerle bağ kurunca öğrenmek çok daha doğal, çok daha kolay geliyor sanki. Peki bu keşif turumuzdan sonra ne yapacağız? Öğrendiğimiz bu 5 kelimeyi içeren günlük hayattan kısa, basit bir İngilizce diyalog dinleyeceğiz. Evet, bu da kelimelerin pratikte nasıl kullanıldığını duymak için harika bir fırsat olacak. Aynen. Hazırsanız o zaman ilk kelimemizle başlayalım mı? Zihin sarayımızın ilk durağı neresi bakalım? Başlayalım. İlk kelimemiz carry. Anlamı taşımak, okunuşu da carry. Carry. Bu söz size de İstanbul'daki o eşsiz tarihi yapıyı Kariye Camii'ni anımsatıyor mu? Bana hemen onu çağrıştırdı. Aa evet, Kariye çok benziyor. Değil mi? O zaman şimdi zihnimizde hemen Kariye Camii'ne gidelim. Şöyle bir cumartesi öğleden sonrası olsun. İçeride hafif bir sessizlik, bir çalışma ortamı var. Tamam, canlandırıyorum. Bir grup restoratör düşünün. Çok değerli, kocaman bir Bizans mozaik panelini özel bir sehpa üzerinde taşıyorlar. Her hareketleri çok ölçülü, her adımları dikkatli. O panelin ağırlığı, tarihi değeri omuzlarında büyük bir sorumluluk. Tabii hassas bir iş. Başlarındaki uzman böyle fısıltıyla ekibini uyarıyor. Çok nazik olun, unutmayın Kariye'nin en değerli eserlerinden birini taşıyoruz. O anki odaklanmayı, o hassasiyeti hissedin bakalım. İşte bu görüntü, bu sahne zihin sarayımızdaki ilk kancamız oluyor. Evet. Şöyle kodluyoruz, Kariye'nin paha biçilmez mozaiklerini büyük bir özenle taşıyorlardı. Kariye kelimesinin tınısı size carry kelimesini, restoratörlerin o dikkatli taşıma eylemi de kelimenin taşımak anlamını hatırlatacak. Harika. O anı zihninizde canlandırın. O paneli taşıyan insanlar, ortamdaki o sessizlik, omuzlardaki ağırlık. Bu bağlantı kelimeyi hafızanıza iyice yerleştirecektir. Gerçekten de o sahneyi gözümde canlandırınca kelime çok daha somut hale geldi. O hassas taşıma eyleminden şimdi bir şeylerin neden olduğuna geçelim mi? Geçelim. Yani cause kelimesine. Aynen, cause. Bakalım bunun için zihin sarayımızda nereye uğrayacağız? Merak ettim. Sıradaki kelimemiz cause. İsim olaraksa sebep, fiil olaraksa sebep olmak anlamlarına geliyor. Okunuşu cause. Cause. Bu da sanki iskembel oyunlarındaki o kritik kart. Cause gibi tınlıyor. Tam üstüne bastınız. Bu seferki durağımız Tophane'de böyle yılların eskitemediği ahşap masalı bir kıraathane. Güzel bir atmosfer. İki usta oyuncu saatlerdir süren kıran kırana bir kart oyununun son ellerindeler. Ortam gergin, diğer masalardan bakanlar nefesini tutmuş sonuyu bekliyor. Tamam. Oyunculardan biri kazanacağından çok emin bir tavırla son kartını masaya fırlatıyor ama diğer oyuncu hiç istifini bozmuyor. Sakince elini uzatıyor ve tüm oyun boyunca sakladığı o son ana özel beklettiği kozu masanın ortasına bırakıveriyor. Oo, beklenmedik hamle. Aynen. Oyunun seyri bir anda değişiyor ve kozu oynayan oyuncu eli kazanıyor. Kenardan oyunu izleyen yakın bir arkadaşı kazanan oyuncunun sırtını sıvazlayıp hayranlıkla fısıldıyor. İşte bu. Tüm oyunu kazanmanın sebebi bu son koz oldu. Vay canına.
İşte bu hikayedeki hafıza bağlantımız da çok net o zaman. Evet, İlulu kazanmasının sebebi son anda masaya sürdüğü o kozdu. Koz kelimesinin sesi size doğrudan koz kelimesini hatırlatacak. güzel bağlantı. O tek bir kartın oyunun sonucunu tamamen değiştirmesi, yani bir sonuca yol açması da kelimenin sebep veya sebep olmak anlamını zihninize kazıyacak. O son eli, masaya konan kozu, değişen yüz ifadelerini düşünün. Bu stratejik an koz kelimesini unutturmaz. Evet, o tek bir kartın yarattığı etki, yani sebep-sonuç ilişkisi çok belirgin bu hikayede. Harika bir bağlantı noktası oldu. Peki, üçüncü kelimemiz için zihin sarayımızın hangi köşesine gidiyoruz şimdi? Bakalım sırada ne var? Şimdi sırada certain kelimesi var. Kesin, emin, muhakkak gibi anlamlara geliyor. Okunuşu certain. Certain. Bu biraz şey gibi, sanki certain der gibi değil mi? Evet, çok iyi yakaladınız. Certain. Bu ses bize yol gösterecek. Hadi bakalım. Zihnimizde bu kez Çukurcuma'nın o kendine has atmosferine gidiyoruz. Antika eşyalarla dolu dükkanlarından birine konuk oluyoruz. Çukurcuma. Severim oraları. İçeride oldukça şık giyimli, bastonlu yaşlıca bir İngiliz beyefendi var, yani bir sir. Elindeki eski bir Osmanlı gümüş akçesini büyüteçle inceliyor ama yüzüne hafif bir tereddüt var. Paranın gerçek mi sahte mi olduğundan tam emin olamıyor. Anladım. Dükkanın görmüş geçirmiş sahibi durumu fark ediyor, beyefendiye yaklaşıyor ve nazikçe diyor ki, "Gerçek gümüşün sesi farklıdır sir, mermere hafifçe bırakınca anlarsınız." O meşhur test. Sir bu tavsiye üzerine akçayı alıyor ve dükkanın serin mermer tezgahına yavaşça bırakıyor. Ve o anda dükkanın sessizliğini net, keskin bir ses bölüyor. Tın! İşte o ses. Aynen. İşte o tın sesiyle birlikte Sir'ün yüzündeki bütün şüphe ifadeleri siliniyor, gözleri parlıyor, yüzüne kendinden emin bir gülümseme yerleşiyor. Emin oldu artık. Kesinlikle. Çünkü o berrak ses, paranın saflığının, gerçekliğinin kesin bir kanıtı, artık hiçbir şüphesi kalmamış. Dükkan sahibine dönüyor ve "Evet, şimdi eminim, harika bir parça," diyor. İşte bu aydınlanma anı bizim zihin sarayı çekirdeğimiz oluyor. Çok güzel. Nasıl yani? Şöyle, antikacıdaki sir, paranın tın sesini duyunca kesin emin oldu. Gördüğünüz gibi sir-tın ses kombinasyonu size certain kelimesinin okunuşunu çağrıştırıyor. Evet, doğru. Sir'ün yüzündeki o tereddütten kesinliğe geçiş ifadesi ve paranın gerçekliğinin o sesle kanıtlanması da kelimenin kesin, emin anlamlarını hafızanıza bağlıyor. O net tın sesini ve Sir'ün rahatlamış, emin olmuş yüzünü hayal edin. Bu certain kelimesini hatırlamanıza kesinlikle yardımcı olacak. Evet, o tın sesiyle gelen netlik ve kesinlik hissi gerçekten akılda kalıcı. Şüphelerin dağıldığı o an çok güçlü bir imge oldu. Peki, dördüncü durağımız neresi? Nereye gidiyoruz? Gidelim bakalım. Dördüncü kelimemiz chance. Genellikle şans, fırsat, bazen de ihtimal anlamında kullanılıyor. Okunuşu chance. Chance. Bu da İstiklal Caddesi'ndeki tramvayın o meşhur çan sesine benziyor sanki. Tam isabet. Yine harika bir bağlantı yakaladınız. Çan sesi bize chance kelimesini hatırlatacak. Öyle mi? Bakalım hikaye nasıl? Zihnimizde hemen İstiklal Caddesi'ne ışınlanalım. Hafta sonu, öğleden sonra cadde her zamanki gibi kalabalık. O ikonik kırmızı tramvaya binmek istiyorsunuz ama durağa vardığınızda bir bakıyorsunuz tramvay çoktan dolmuş ve gitmiş. Kaçırdınız. Ah, kötü şans. Aynen. Bir sonrakini beklemeye başlıyorsunuz ama içinizden de geçiriyorsunuz. Of, bu kalabalıkta yer bulma şansım çok az. Tam böyle biraz umutsuzluğa kapılmışken caddenin Taksim tarafından size doğru gelen yeni bir tramvay görüyorsunuz. Ve ne şans, bu seferki oldukça boş görünüyor. İşte size beklenmedik bir fırsat. Süper. Tramvay Kalabalığın arasından süzülerek durağa yaklaşırken Vatman o tanıdık pirinç çanı çalıyor. Drin, drin, o sesi duyuyorsunuz. işte bu umut veren ses ve görüntü bizim kilit anımız oluyor o zaman. Tam olarak.
Tramvayın çanını duyunca binmek için yeni bir şansım olduğunu fark ettim. Tramvayın o karakteristik çan sesi size doğrudan chance kelimesinin okunuşunu hatırlatacak. Evet. Gelen boş tramvayda kaçırdığınızı sandığınız ama yeniden yakaladığınız o şans veya fırsat anlamını zihninize getirecek. O kalabalık caddede yankılanan çan sesini ve size doğru yaklaşan o boş tramvayı yani yeni fırsatı gözünüzde canlandırın. Çan sesi eşittir change. O çan sesi gerçekten de bir beklenti ve fırsat anını çağrıştırıyor. İstiklal'in o canlı atmosferiyle birleşince unutmak zor gerçekten. Harika bir bağlantı daha kurduk. Geldik bugünkü son kelimemize. Hazır mısınız? Hazırım. Son kelime. Son kelimemiz change. Bu kelimenin İngilizce'de 2 tane çok yaygın anlamı var. Birincisi fiil olarak değiştirmek veya isim olarak değişim, değişiklik. İkincisi ise isim olarak bozuk para. Okunuşu change. Change. Bu da kulağa çeyiz kelimesini andırıyor gibi geldi bana. Vallahi bravo. Aynen öyle. Chase kelimesiyle bağlantı kuracağız. İlginç. Bakalım nasıl olacak? Zihin sarayımızdaki son durağımız Kapalı Çarşı. O labirent gibi koridorlar, rengarenk, hareketli atmosfer, el işi ürünler satan otantik bir çeyiz dükkanındayız. Tamam, kapalı çarşıdayız. Genç bir kadın annesiyle birlikte yeni evi için alışveriş yapıyor. Çok güzel bir masa örtüsü bulmuşlar ama üzerindeki desenlerin rengi tam olarak evin dekorasyonuyla uyuşmuyor sanki. Kadın örtüdeki bazı renkleri değiştirmek istiyor. Anladım. İlk anlam, değiştirmek. Aynen. Dükkanın tecrübeli ustasıyla konuşuyorlar ve usta bu değişikliği yapabileceğini söylüyor. Harika. Böylece kelimenin ilk anlamını yani değiştirmek eylemini bu çeyiz alışverişi sahnesiyle bağlıyoruz. Anlaşma tamam. Sıra ödemeye geliyor. Annesi cüzdanından büyük bir banknot çıkarıp ustaya veriyor. Usta parayı alıyor, kasasından para üstünü hazırlıyor ve bir avuç dolusu madeni parayla birkaç küçük kağıt parayı yani bozuk parayı annesinin avucuna sayıyor. İşte ikinci anlamda geldi. Bozuk para. Çok akıllıca. Değil mi? Zihnimizdeki anahtar bağlantı tam da bu alışveriş anı oluyor o zaman. İki anlamı tek bir hikayede birleştiren o sahne. Kapalı çarşıda çeyiz için aldıkları örtünün rengini değiştirdiler ve para üstü olarak bir sürü bozuk para, change aldılar. Çok net. Çeyiz kelimesinin sesi size change kelimesini anımsatacak. Hikayede yaşanan iki olay, örtünün rengini değiştirmek ve para üstü olarak bozuk para almak ise, kelimenin iki temel anlamını, değiştirmek ve bozuk para, aynı anda hafızanıza yerleştirecek. O dükkandaki konuşmayı, renk değişikliği talebini ve avuca bırakılan bozuk paraları hayal edin. Bu, change kelimesinin çift anlamını da hatırlamanızı kolaylaştıracak. Gerçekten çok pratik oldu bu. Tek bir hikayeyle bir kelimenin iki farklı ama yaygın anlamını birden zihnimize yerleştirdik. Şahane. Evet. Böylece bugünkü 5 kelimemizi de zihin sarayımızdaki özel köşelerine yerleştirmiş olduk. Carry, cause, certain, chance, change. Harika bir turdu. Şimdi sıra geldi bu kelimeleri gerçek bir konuşma akışı içinde duymaya, değil mi? Aynen öyle. Pratikte nasıl kullanılıyorlar onu görelim. Şimdi az önce zihin sarayı tekniğiyle öğrendiğimiz bu 5 kelimeyi yani carry, cause, certain, chance, change içeren kısa ve basit bir İngilizce sohbet dinleyeceksiniz. Bakalım kelimeleri konuşma içinde duyduğunuzda hemen tanıyabilecek misiniz? Odaklanın ve az önceki hikayelerle bağlantı kurmaya çalışın bakalım. Hazır mısınız? İşte diyalog geliyor. Are you ready for our picnic plan? Can you carry this basket? It's a bit heavy. Sure. What's the main cause for this picnic today? Just relaxing? Yes, exactly. I'm certain it will be fun. The weather is perfect. Good. I wasn't sure if we'd get a chance this weekend. Me neither. I had to change my other plan. Do you have any small change for the bus later? Let me check. Yes, I do. Evet, duyduğunuz gibi oldukça gündelik, basit bir konuşmaydı. Bir piknik planı üzerine kurulu. İlk cümlede biraz ağır olduğu söylenen sepeti taşıyıp taşıyamayacağı soruluyor burada. Carry, taşımak kelimesini duyduk. Hani Kariye'deki mozaik gibi. Tamam. Sonra pikniğin temel sebebinin cause, ne olduğu sadece rahatlamak mı olduğu soruluyor. Tophanedeki cause gibi, bir şeyin nedeni. Anladım.
Ardından havanın harika olduğu ve pikniğin eğlenceli olacağından emin olunduğu belirtiliyor. Çukurcuma'daki Sör'nün tan sesiyle gelen kesinlik gibi. Evet. Sonraki cümlede ise bu hafta sonu piknik yapma fırsatı bulup bulamayacaklarından emin olmadıkları ifade ediliyor. İstiklal'deki tramvay çanı gibi bir şans anı. Fırsat. Ve son olarak konuşmacının piknik için diğer planını değiştirmek zorunda kaldığı söyleniyor. İlk anlam. Aynen. Ve daha sonra otobüse binmek için yanında hiç bozuk para olup olmadığı soruluyor. İkinci anlam. Kapalı çarşıdaki gibi. Tam olarak. Gördüğünüz gibi 5 kelimemiz de oldukça doğal bir sohbet içinde kendine yer buldu. Gerçekten de öyle. Şimdi aynı diyaloğu bir kez daha dinleyelim mi? Bu ikinci dinlemede kelimelerin anlamları ve kullanıldıkları yerler çok daha netleşecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zihin sarayındaki hikayeleri hatırlayarak dinleyin bu sefer. Hadi bakalım. Are you ready for our picnic plan? Can you carry this basket? It's a bit heavy. Sure. What's the main cause for this picnic today? Just relaxing? Yes, exactly. I'm certain it will be fun. The weather is perfect. Good. I wasn't sure if we'd get a chance this weekend. Me neither. I had to change my other plan. Do you have any small change for the bus later? Let me check. Yes, I do. Umuyorum ki bu ikinci dinleme kelimelerin zihninizdeki yerine daha da sağlamlaştırmıştır. Peki, bugün keşfettiğimiz 5 kelimeden hangisinin zihin sarayı hikayesi size en çok etkiledi? Şöyle bir düşünün. Karyaki'deki o özenli taşıma anı mıydı? Tophane'deki kritik koz muydu? Çukurcuma'daki thın sesiyle gelen kesinlik mi? İstiklal'deki tramvay fırsatı mı? Yoksa kapalı çarşıdaki o çift anlamlı alışveriş mi? Hepsinin kendine göre bir güzelliği vardı aslında. Belki siz de bu kelimelerden favoriniz olanı kullanarak basit bir İngilizce cümle kurup bizimle yorumlarda paylaşmak istersiniz. Ne dersiniz? Harika fikir. Mesela, I am certain this method helps gibi basit bir şey olabilir. Ya da I need some change for the metro. Evet, denemekten çekinmeyin. Hangi hikayenin size daha çok hitap ettiğini ve kurduğunuz cümleleri görmeyi gerçekten merakla bekliyoruz. Kesinlikle. Unutmayın, dil öğrenmek birikim gerektiren bir süreç, bir yolculuk aslında. Bugün attığımız bu adımlar gibi gelecekte de farklı kelimeleri, belki dil yapılarını bu tür akılda kalıcı yöntemlerle birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Evet, devamı gelecek. Önemli olan düzenli olarak küçük adımlar atmak ve bu süreci keyif alacağınız bir hale getirmek. İnanın, zamanla bu küçük adımların ne kadar büyük bir fark yarattığını göreceksiniz. Çok doğru söylediniz. Bugünkü kelime keşfimizde burada sona eriyor. Umarız zihin sarayı yöntemiyle İngilizce kelime öğrenmek sizin için hem daha kolay hem de daha eğlenceli bir deneyim olmuştur. Umarız öyledir. Bizimle birlikte olduğunuz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki keşfimizde yeni kelimeler ve yepyeni zihin sarayı hikayeleriyle tekrar buluşmayı diliyoruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, öğrenme merakınızı hep canlı tutun. Esen kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.